Masmavi bir gölün kıyısında uzun bacaklı ve çok kibirli bir balıkçıl kuşu gururla süzülerek yürüyordu. Karnı çok acıkmıştı ama o sadece en lezzetli balıkları yemeyi hayal ediyordu. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Birden karşısına iri bir yayın balığı çıktı. Balıkçıl, "Bu sıradan balık bana layık değil," diyerek bakmadı. Yayın balığı uzaklaşırken büyük bir turna balığı belirdi. Balıkçılsa sadece burnunu havaya dikip gülümsedi. Asil bir kuş böyle kolay avlarla doymaz diye düşündü ve daha görkemli bir balık beklemeye karar verdi. Güneş gökyüzünde yükselmeye başladı. Hava ısındıkça gölün serin suları da yavaşça ısınmaya başlamıştı bile. Sular ısınınca az önce beğenmediği o kocaman, lezzetli balıklar serinlemek için derinlere kaçtılar. Balıkçıl suyun kenarında sabırsızca beklerken bu sefer kıyıda yüzen minik kaya balıklarını fark etti. Kibirli kuş gagasıyla onları işaret edip "Bu kadarcık lokma dişimin kovuğuna bile yetmez," diye söylendi. Karnı gurulduyordu ama gururu yüzünden o küçük balıklara tenezzül etmeyip inatla beklemeye devam etti. Zaman hızla geçiyordu ve güneş batmaya yüz tutmuştu. Balıkçılın karnı iyice acıktı, halsiz düştü. "Belki de o küçük balıkları yemeliydim," diye düşündü. Ama artık gölde hiç balık kıpırtısı yoktu. Gölün yüzeyi bir ayna gibi dümdüzdü. Ne koca bir yayın ne de minik bir kaya balığı görünüyordu. Karnının gurultusu ormandaki sessizliği bozuyordu. Balıkçıl kibri yüzünden çok pişman olmuştu. Birden suyun kenarındaki bir taşın üzerinde yavaşça ilerleyen minik bir sümüklü böcek fark etti. Balıkçıl bu sümüklü böceğe tiksinerek baktı. "Bunu mu yiyeceğim yani?" diyerek yüzünü ekşitti. Ancak açlık artık dayanılmaz bir boyuta ulaşmıştı. Kanatları titriyor, bacakları onu taşımıyordu. Etrafına son bir kez umutla baktı. Belki bir mucize olur ve karşısına lezzetli bir balık çıkardı. Ne gelen vardı, ne giden. Gölün tüm sakinleri uykuya dalmış, av mevsimi tamamen kapanmıştı. Kibirli balıkçılın gururu iyice kırılmıştı. Çaresizce yerdeki sümüklü böceğe doğru eğildi. Bir zamanlar en büyük balıkları bile beğenmeyen o kuş, şimdi küçücük bir böceğe muhtaçtı. Sümüklü böceği tek bir hamlede yutuverdi. Karnı doymadı ama hayatta kalacak gücü zor buldu. "Ne kadar aptalım," dedi kendi kendine. "Elindeki fırsatları kibirim yüzünden tek tek teptin." Ay ışığı gölün üzerinde parlarken, balıkçıl yaptığı büyük hatanın ağırlığını kalbinde hissetti. O günden sonra balıkçıl, elindekinin kıymetini bilmeyi ve asla başkalarını küçümsememeyi öğrendi. Artık karnını doyurmak için sadece büyük balıkları beklemiyor, bulduğu her rızka şükrediyordu. Diğer kuşlar onun bu değişimine şaşırdılar ama balıkçılın huzuru artık yüzünden okunuyordu. Masal bu ya. Akıllı olan herkes bu olaydan ders çıkarıp hayatına öyle devam etmeliydi artık. Balıkçıl kuşunun kibri ona unutamayacağı bir ders vermiş, hayatını sonsuza dek değiştirmişti. Az olana kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Elindekini küçümseyen sonunda daha azına razı olur.